Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Geceden poğaça hamuru nasıl hazırlanır, sabah nasıl pişirilir, bunların tüm detayları videoda hazırladım. Lafı hiç uzatmayalım, buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kasesine 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık suyumu ekliyorum. Su yerine maden suyu kullanabilirsiniz. Daha önce bu poğaça tarifini maden suyuyla yapmıştım. Deneyen herkes çok beğenmişti. Sade maden suyu kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı ılık süt ekliyorum. Maden suyu ekleyecekseniz mutlaka oda ısısında en az yarım saat dinlendirmeye özen gösterin. 1 paket kuru istant mayamı da ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Sizler şekeri kendi damak tadınıza göre artırabilirsiniz. Mayanın aktif olması için biraz karıştırıp üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu mahlep ekliyorum. Mahlep kullanmak zorunda değilsiniz. Benim vardı, mahlepi ekledim. Bu arada 100 gram oda ısısına yumuşatılmış tereyağı ekleyelim. Benim tereyağım biraz mikrodalgada fazla eridi arkadaşlar ama soğuk ekliyorum. Kesinlikle tereyağı sıcak veya ılık eritip de eklemeyin. Oda ısısında yumuşatılmış olmasına özen gösterin. 1 su bardağından 3 parmak eksik sıvı yağ ekledim. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri karıştırıyorum. Unu da yavaş yavaş ekleyerek ilk başta malzemelerin karışmasını sağlıyorum. Her zaman poğaça hamurlarınızı unu yavaş yavaş ekleyin. Unu bir anda eklediğinizde hamuru soğutmuş olursunuz ve hamur çabuk kıvam alır. O sebeple yavaş yavaş ekleyin. 6 su bardağı unu kullandım. Gördüğünüz gibi yarım su bardağına yakın un var. Sizler kontrollü ekleyin. Un markasına, malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Her zaman benim verdiğim ölçüye göre değil, sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlamalısınız arkadaşlar. Hamuru yoğurdum, artık istediğim kıvamda. Üzerine poğaça eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da ekleyerek hamuru toparlıyorum. İçinde tereyağı olan hamur çok fazla ele yapışmaz ama tabii ki sizler o yumuşaklığı ayarlamalısınız. Yani bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Sıvı yağlı poğaça hamuru biraz daha ele yapışan bir kıvamda ayarlamalıyız. Hamuru hiç yoğurma kasesine dinlendirmiyorum. Tezgahımda biraz yoğuruyorum ve toparlıyorum. Eğer çok yumuşak olduysa tezgahta çok az unlayarak hamuru toparlayabilirsiniz. Sonrasında ilk başta gelişigüzel kesiyorum. Elimle yuvarlayıp toplamda 20 beze elde ettim. Sizler daha büyük yapacaksınız. Beze sayısını tabii ki azaltabilirsiniz. Takipçim bezenin gramını sormuştu. Hemen bu videoda cevap vereyim. 63 gram bir bezenin ağırlığı. Her zaman tabii ki ben gramaja göre yapmıyorum. Kendi göz kararıma göre yapıyorum. Hamuru mayalandırmadım ve çok büyük beze yapmadım. Biraz daha ufak poğaça yapacağım için bunu da ayrıntı olarak belirtmek istedim. Bezeleri parmaklarımla orta kısmını biraz bastırıyorum. Süzme kahvaltılık peynir kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla veya sade olarak yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını ortada birleştirerek şeklini veriyorum. Çok fazla bastırmıyorum ki poğaçalarımız daha kabarık olması için. Ben de sabah için kahvaltıya poğaça yapacaktım. Sizler için de çekmek istedim. İstediğiniz tarifli bu uygulamayla yapabilirsiniz sabah kahvaltıları için. Yani illaki bu hamurla yapmak zorunda değilsiniz. Belki kendi poğaça hamurunuz vardır. Çok seversiniz. Başka tarif yapmazsanız yine o tarifinizi yine aynı bu uygulamayla yaparak sabah kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Bunu da ayrıntı olarak belirtmek istedim. İllaki bu tarifle yapmak zorunda değilsiniz. Yuvarlamış olduğum poğaça hamurlarımı tepsime yerleştiriyorum. 1 adet yumurta sarının içine 4 damla pekmez damlatıyorum ve güzelce karışmasını sağlıyorum. Bu arada pekmezi çok fazla eklemeyin arkadaşlar. Aksi halde poğaçanız üzeri yanık gibi oluşur. Yumurta sarılarını her yerini kaplayacak şekilde ince tabaka olarak sürüyoruz. Mayalanmayan poğaçayı tepsi mayası yapmadığınız zaman 1 adet yumurta sarısı yeterli oluyor. Eğer tepsi mayası yaparsanız genelde bu ölçülerde 2 adet yumurta sarısı anca yeterli oluyor. Daha önce bu tarifin aynısını maden suyuyla yapmıştım. Çok arkadaşımız da deneyip memnun kalmıştı. Yorumlarda çok sık yazılan sorulardan bir tanesi de yumurta üzerinde kurumuyor mu? Kesinlikle kurumuyor. Üzerine kapatmıyorum. Yine de içinizde tereddüt olursa
Üzerine buzdolabı poşeti ve sonrasını temiz bez kapatarak da buzdolabına koyabilirsiniz. Kesinlikle yumurtası kurumuyor. Aksine yumurta buzdolabında dinlenince sabah pişirdiğinizde cila gibi oluyor arkadaşlar. Daha güzel parlak oluyor. Bakın yakından da gösteriyorum. Bir tane poğaçanın yumurta sarısı nasıl sürdüğümü. Kenarlardan gördüğünüz gibi her yerini kaplayacak şekilde yumurta sarısını sürüyorum ki bu yumurta sarısı poğaçanızı buzdolabında dinlenirken koruyor. Buzdolabında da bu tarifle gerçekten çok güzel oluyor. Sabah misafiriniz geldiğinizde, hafta sonu kahvaltılarınızda, çocuklarınızın beslenmesine de kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Sizlerin de gerçekten bu tarifi yaparak memnun kalmanız için de bütün ayrıntıları hiç atlamadan elimden geldiğince belirtmek istedim. Umarım çok fazla uzatıp da sizleri sıkmamışımdır. Üzerine beyaz susam gezdirdim, bıçakla da şekil verdim. Hamuru hiç mayalandırmadık. Tepsi mayası da yapmadık. Odasında hamuru direkt buzdolabına uyutmaya koyuyoruz. Eğer tepsi mayası veya hamuru mayalandırırsanız buzdolabında beklerken poğaça hamurlarınız çok kabarır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hiç hamuru mayalandırmadan direkt hızlıca şeklini verdim. Tepsiye yerleştirdim. Buzdolabına uyutmaya koyuyoruz. Yani hamur uyuyacak buzdolabında. Kesinlikle derin dondurucuya koymuyoruz. Ola ki derin dondurucuya koymak istiyorsanız da tepsinizde 1 saat tepsi mayası yapın. Sonrasında derin dondurucuda dondurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buzdolabının rafına hiç üzerini örtmeden kaldırdım. Sabah yaklaşık 6 saat kadar benim poğaçalarım dinlendi buzdolabında ve şimdi dışarıya çıkarttım. Hemen sizlere üzerinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiç kurum olmadı arkadaşlar ve yumurtanın parlaklığı hala devam ediyor. Daha önce de paylaştığım bu videoda çok arkadaşım tereddüt etmişti yumurta sarısı kurur diye. Deneyenler de çok memnun kaldı. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kesinlikle denemedim, memnun kalmadım. Hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Yalnız ben 6 saat dinlen dedim buzdolabında. Bunun süresi yok. Siz 7 saat, 8 saat, 9 saatte yine aynı şekilde buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben biraz geç yaptım. Erken de pişirmek için fırına koyacağım. Tepsiyi buzdolaptan çıkarttım. Dilerseniz odasında, mutfakta en az 40 dakika veya zamanınız varsa 1 saat tepsi mayası yapabilirsiniz. Benim şu an zamanım yok. Fırını 50 derece ısıttım. 1-2 dakika kadar, kesinlikle çok sıcak olmayacak fırın. Hemen tekrardan kapattım fırını. Tepsiyi fırına yerleştirdim. Kapağını kapatıp yaklaşık 25 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Sizlerin zamanınız varsa 40 dakika kadar tepsi mayası yaparsanız poğaça hamurlarınız çok daha güzel kabarıp güzel sonuçlar alırsınız. Fırından hiç çıkarmıyoruz. Tekrardan 180 derece alt üst fanlı yara alıp pişirmeye direkt fırında koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar, eğer geceden yumurta sarısı sürmeyecekseniz buzdolabından çıkınca yumurta sarısını sürün. Tepsi mayasını fırında yapacaksınız. O yöntemle yapın. Direkt hiç fırından çıkartmayın. Çünkü bulunduğu ortamın ılıklığından direkt soğuk ortama çıkmaması gerekiyor. Dediğim gibi ben şimdi 180 derece alt üst fanlı yara alıyorum ve poğaçalarımı direkt fırında pişirmeye alıyorum. 180 dereceye güzelce açınca poğaçalarım da gördüğünüz gibi çok daha güzel kabarmaya başladı. Bu poğaça tarifini geceden hazırlayıp sabah pişirmek istemiyorsanız normalde güzelce hamuru yoğurun. 1 saat yoğurma kasesinde dinlendiriyorum ve sonrasında şekilleyip tepsiye yerleştirip tepside 30 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Poğaçalarım çok güzel kızardı. Gördüğünüz gibi yaklaşık 40 dakika kadar sürede poğaçalarım pişti. İlk sıcaklığıyla hemen sizlere de göstermek istiyorum. Fırından çıkınca daha yumuşak olmasını istiyorsanız üzerine temiz bez kapatarak ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirebilirsiniz. Üzerine temiz bez kapatmayacağım. Sıcağıyla güzelce biz yiyeceğiz şimdi poğaçaları. Kesinlikle pastane poğaçası gibi oldu arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum denemenizi. Aynı bu tarifi su yerine maden suyu 1 şişe sade olarak kullanırsanız gerçekten lezzette harika oluyor. Bu poğaçanın avantajı nedir diye sorarsanız 1 saat hamuru mayalandırma sürecinden kâr ettik ve akşamdan da hazırlayarak sabah hiç hamuru yoğurmaya uğraşmıyoruz. Yumurta sarısını dahi sürmekte zaman kaybetmiyoruz. O süreye başka işlerimizi yapabiliriz. Hele misafir geldiğinde biliyoruz ki zaman çok değerli oluyor veya çocuklarımızın beslenmesi için, hafta sonu kahvaltılar için. Özellikle çalışan ev hanımları için de
çok güzel kurtarıcı bir tarif oluyor. Sizler de umarım dener beğenirsiniz. Yumuşaklığını da görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle yumuşacık poğaça tarifi oluyor. Dediğim gibi fırından çıkınca dilerseniz ilk sıcaklığı temiz bez örtün daha yumuşacık Yine olur. aklınıza takılan herhangi soruyu sormak isterseniz her zaman yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.